Değerli arkadaşlar, Avrupa'da Rusya endişesi her geçen gün giderek büyüyor. Avrupa basınında sık sık konuşulan konuların başında Rusya'nın önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda Avrupa ile ilgili planı ne? Bu konuşuluyor ve Türkiye basınında bazı arkadaşlarımız da bu konuyla ilgili derinlemesine araştırmalar yapıp onları köşelerinde paylaşıyor. Bu arkadaşlarımızdan bir tanesi Hürriyet gazetesinden Birsen Ateş. İngiltere ve Almanya'yı karıştıran sürpriz. Putin Avrupa topraklarında. Bu bir meydan okuma, küstah bir tehdit başlığını atmış. Attığı bu başlık aslına bakarsanız Avrupa medyasında konuşulan konuların özeti. Orada atılan manşetlerin Türkçe versiyonu da diyebiliriz. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa kıtasındaki Kaliningrad'a yaptığı sürpriz ziyaret Avrupa Birliği'nde bir tehdit, bir meydan okuma olarak yorumlandı. İngiltere ve Almanya Rusya'dan gelecek olası bir saldırı için alarma geçmiş durumda. İngiltere çatışma durumunda sivillerin askere alınması gerekeceğini yazarken Almanya'dan acı bir itiraf geldi. Almanya'dan bizi izleyen değerli dostlar, bu videoyu bence dikkatle dinlemenizde fayda var. Çünkü Almanya'da yaşayan çok sayıda Türk vatandaşının olduğunu eğer hesaba katarsak, Almanya'da askere alma ile ilgili bir takım yeni düzenlemelerin konuşulduğunu da altını çizerek ifade edersek sizi yakından ilgilendiriyor. Rusya ile kara bağlantısı olmayan Litvanya ile Polonya arasında Baltık Denizi kıyısında yer alan Kaliningrad, Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana gerilimin yeni aktörü olarak görülüyor. Avrupa ile Rusya arasındaki olası bir çatışmanın parlama noktası olabileceği düşünülüyor. İngiliz Telegraf gazetesi, Rus lider Baltık Denizi'ne yaklaşırken İsveç'in Gotland Adası açıklarında savaş uçaklarının konuşlandırıldığını yazdı. Putin, Baltık ülkeleriyle dalga geçer gibi görünüyor ifadesini kullandı. Daily Mail gazetesi ise Putin'in ziyaretinin küstah bir tehdit olduğunu öne sürdü. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Putin'in ziyaretinin amacının NATO'ya bir uyarı göndermek değil, kalkınmayı hızlandırmak olduğunu söyledi. Ancak uzmanlar kritik ziyaretin arkasında anlamlı bir mesaj olduğunu düşünüyor. Değerli izleyicilerimiz, Rus liderin Avrupa topraklarına yaptığı bu ziyaret tam da Almanya ve İngiltere'nin peş peşe savaş uyarıları yaptığı bir döneme denk geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius da geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada uzmanlarımız 5 ila 8 yıllık bir süre içerisinde Rusya'dan bir saldırı olabileceğini belirtiyor ifadelerini kullandı. İngiltere'den de yine benzer bir açıklama geldi. İngiliz Ordu Komutanı General Sir Patrick Sanders bu hafta Moskova ile bir savaşın çıkması durumunda sivillerin askere alınması gerekeceği konusunda uyarıda bulunurken İngiltere'nin savaş alanındaki düzenli birliklerini desteklemek için binlerce vatandaşını eğitmesi ve donatması gerekeceğini söyledi. Bu arada Almanya'dan acı bir itiraf geldi arkadaşlar. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın gelecekte Avrupa'nın karşılaşacağı güvenlik sorunlarından kendisini korumaya hazır olmadığı itirafında bulundu. Göreve başladığı günden beri sık sık Almanya'nın savaşa hazır olması yönünde çağrıda bulunan Boris, Almanya'nın Rusya ve diğer aktörlerin oluşturduğu tehditlerle yüzleşmeye hazırlanması gerektiğini ifade etti. Almanya son dönemde ordudaki personel açığını kapatmak için yabancıların dahi askere alınması fikri üzerinde tartışıyor. Tam da bu noktada Abdurrahman Dilipak köşe yazısı paylaşımını yeniden paylaşırken şu notu düştü. Putin, Ankara Amerika'dan umarım beklediğini almıştır diyor. Bir de diyor ki gelecek günlere hazır olmak için akıllı telefon değil silah alın. Abdurrahman Dilipak'ın verdiği bu bilgi ışığında köşe yazısını sizinle paylaşayım, yorumu sonra size bırakacağım. Avrupa Birliği 25 Mart 1957'de imzalanan Roma Antlaşması'yla Avrupa Ekonomik Topluluğu adı altında kuruldu. Türkiye 1959 yılında bu topluluğun bir parçası olmak için başvuruda bulundu. Türkiye ile Avrupa Ekonomik Topluluğu arasında bir ortaklık sürecini başlatan Ankara Antlaşması 12 Eylül 1963'te imzalandı. Yavrularını emziren anaç domuzun ağlına girmek için 65 yıldır bu domuz ağlının kapısında bekletiliyoruz. 57 Müslüman ülke yönetimi Gazze'nin gıda yardımı talebine karşı sessizliğini koruyor. Refah sınır kapısında bekleyen binlerce yardım kamyonu Gazze'ye giremiyorsa da İsveç NATO'ya giriyor. Sıtkı Yırcalı 1965'te Batıya Kalkan Tren isimli bir kitap yazdı. Yırcalı, Demokrat Parti Balıkesir Milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulundu.
1954-1960 arası gümrük ve tekel, işletmeler, iktisat ve ticaret, basın yayın ve turizm, sanayi bakanlığı yaptı. Ünlü İngiliz şirketi Borax Consolidated Limited'in Türkiye temsilcisiydi. NATO deyince aklıma geldi. NATO'nun JOJOM isimli Stratejik Madenleri Sınırlandırma Komisyonu bizim boraksımızı stratejik maden ilan etti. Ülke dışında satış yetkisini de işte bu BCL'e vermişti. Bunun Türkiye temsilcisi de Yırcalıydı. Düşünsenize, tren kalkalı 65 yıl olmuş, hala daha bir arpa boyu bile yol almamışız. Ama bu arada bacadan işçi olarak Avrupa'ya girdik. Hem de nasıl bir giriş bu? 30 Ekim 1961'de Almanya'nın başkenti Bonn'da imzalanan Almanya-Türkiye İşgücü Anlaşması'yla işçi göçünün yolu açıldı. Ucuz iş gücü olmadan önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 30 Haziran 1950 tarihli oturumunda verilen karar çerçevesinde Kore'ye asker gönderdik. Soğuk Savaş gerekçesi olan artan Sovyet tehdidine karşı NATO'ya üye olabilmek için bir fırsat olarak gösterildi ve bu şekilde NATO'nun ucuz askeri olmayı kabul ettik. Bununla da kalmadık. Zaman içinde savaş paratoneri, askeri üssü, sıçrama tahtası olduk. 1961'de Domuzlar Körfezi çıkarması sırasında Küba'daki nükleer başlıklı Sovyet füzeleri ile Sinop'taki nükleer başlıklı Amerikan füzelerinin takas edildiğini öğrendiğimizde aynı zamanda Türkiye'deki Amerikan üslerinde atom bombası olduğunu da öğrendik. Ve tabii darbeci generaller, yani Amerikalıların deyişiyle bizim çocuklar, bunu sorun edinmediler. Zaten dün Demokrat Parti döneminde nasıl bir küçük Amerika olma hayalimiz varsa, darbeden sonra da bu konuda bir değişiklik olmamıştı. Batı'dan gelen talepler konusunda bugün de AK Parti, CHP, MHP, HDP arasında bir fark var mı? Bunun son örneğini İsveç'in NATO üyeliği ile ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan oylamada gördük. 346 oy kullanıldı. AK Parti, CHP, MHP, Gelecek ve DEVA evet, İyi Parti, DEM, TİP, Saadet ve Yeniden Refah hayır dedi. 287 evet, 55 red, 4 çekimser oyu kullanıldı. İyi Parti ve DEM'in bu oylamada taktik olarak farklı bir tercihte bulunduğu anlaşılıyor. 600 milletvekilinin 254'ü oy kullanmamış. Kabul kararı katılanların oy çokluğuyla alınmış. Mart 2023'te Finlandiya'nın katılımı için yapılan oylamada hiçbir siyasi parti grubu hayır oyu kullanmamıştı. AK Parti, CHP, İyi Parti ve MHP üyeliğe onay verirken HDP, TİP, BBP, DEVA, Demokrat Parti ve ZP oylamaya katılmamıştı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ardından uzun süredir tarafsızlık politikası güden bu iki ülke NATO üyeliğine başvurmuş. Türkiye, iki ülkenin PKK ve Gülen yapılanmasını desteklediği gerekçesiyle başvurularını onaylamamıştı. Hatta buna bir de İslamofobik anlamda düşünce ve ifade hürriyeti gerekçe gösterilerek Kur'an-ı Kerim yakma girişimine karşı da bir tepki söz konusuydu. Aslında bu sorunları hiçbiri çözülmedi. Sert açıklamalar, verilen sözler unutuldu ama gelinen noktada böyle bir karar verildi. Böylelikle bir yılı aşkın süredir devam eden adaylık durumu Türkiye Büyük Millet Meclisi adına sona erdi. İsveç'in NATO üyeliğinin tamamlanması için önündeki tek süreç Macaristan'ın onayı kaldı. Macaristan'da parlamentonun Şubat ayında bu konuda bir oylama yapması bekleniyor. Bu karar çok mu önemli? Bu sorunun cevabı olaya nereden baktığınıza göre ayrı bir anlam kazanacaktır. Mesela Fehriye Erdal isimli Özdemir Sabancı'nın öldürülmesinden sorumlu bir DHKPC üyesi hala NATO'nun karargahının bulunduğu Belçika'da. Ya da PKK'nın Suriye kanadı olan PYD, bir diğer NATO üyesi olan ABD tarafından himaye görüyor. İngiltere ve Fransa tarafından destekleniyor. Bunlar da dost, müttefik ve stratejik ortağımız olan ülkeler değil mi? One minute. Dünya 5'ten büyüktür derken Rabia işareti bizim Rabia'mıza dönüştü. Derken uluslararası sistemle birlikte hareket etme sözü vermeye başladık her vesileyle. Tek devlet, tek vatan, tek bayrak, tek ulus gitti, yerine tek dünya, tek ulus, tek para, tek aile geldi. Tek dünya, tek aile, tek gelecek sloganı geldi.
Yerli ve milliden globalizme hızlı bir geçiş yaptık. Ardından o hızla uzaya yükseldik Cumhuriyet'in 2. yüzyılında. Evangelik Presbiteryen Kilisesi üyesi Amerikalı papaz Brunson, 1990'ların ortasından beri yaşamış olduğu Türkiye'den ayrıldı. 28 Eylül 2017'de Erdoğan, Brunson'u Amerika'da yaşayan ve 15 Temmuz darbe girişimini desteklemekle suçlanan Fethullah Gülen'le takas etme önerisinde bulundu. Ancak bu öneri kabul edilmedi. 26 Temmuz 2018'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Erdoğan'a Brunson'u serbest bırakması gerektiğini, yoksa önemli yaptırımlarla karşı karşıya getirileceğini söyledi. Oysa Erdoğan bu şart yerine gelmeden Brunson'u iade etmeyeceğini söylese de sonunda iade etti. Dün de İsveç'in NATO üyeliği konusunda bir takım şartlar ileri sürülmüş ve bunlardan taviz verilmeyeceği açıklanmıştı. Ama sonuç ortada. Şimdi İsveç'in de NATO'ya dönmesiyle Rusya'nın sıcak denizlere ulaşması için 3 deniz bağlantısından biri kapatılmış oluyor. Rusya, Finlandiya ve İsveç'in de NATO'ya dahil olmasıyla deniz hukuku açısından münhasır bölge olarak Baltıklardan önü kesilmiş oluyor. Buradan sıcak denizlere geçişi NATO'nun kontrolüne tabi kılınıyor. Bir diğer kapı Çin Denizi, Bering Boğazı. Karşı taraf Alaska. Orada Amerika var. Amerika'nın Japon denizindeki deniz gücü de hesaba katılırsa Rusya'nın burada işi zor. Zaten bu bölge büyük ölçüde ABD ve Çin'in kontrolünde. Rusya için Karadeniz'in ve İstanbul Boğazı ve Çanakkale Boğazı'nın önemi artıyor. Aynı şekilde Ege Denizi, Akdeniz, Cebeli Tarık ve Süveyş'in önemi de artıyor. Zaten Ukrayna'yı Rusya'dan kurtarabilirlerse de Karadeniz'in yarısı Rusya'nın kontrolünden çıkmış olacak. Kırım'dan başlayarak Kafkaslara kadar olan bölgede de Habat'ın gerçekleştirmeye çalıştığı bir Hazara projesi var. Öte yandan hem NATO hem de Avrupa Birliği ve tabii eş zamanlı olarak Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere, Gürcistan ve Ermenistan'a göz kırpıyor. Bu gerçekler ışığında Amerika'nın Yunanistan'daki askeri varlığıyla Ukrayna konu yeni, farklı bir anlam kazanıyor. Balkanlardaki askeri hareketliliği ve bu bölgede bundan sonra gelişecek askeri ve siyasi, iktisadi ve toplumsal olaylara bir de bu gözle bakmak gerek. Burada en büyük risk Türkiye'nin, daha doğrusu İstanbul ve İstanbul Boğazı'nın Rusya açısından taşıdığı önemle ilgili. Bugün Türkiye için İsveç kararı bu anlamda geçmişte Küba ile yaşanan Domuzlar Körfezi çıkartması kadar ve belki de daha fazla büyük risk taşıyor. Aynı şekilde Kanal Projesi ve Montreux Sözleşmesi de yeniden farklı ve önemli bir anlam kazanmış oluyor. Karadeniz'deki Amerika, İngiltere ve Avrupa Birliği ülkelerine ait donanmaların varlığı Rusya açısından ciddi bir risk olarak algılanacaktır. Gürcistan ve Ermenistan'ın batıya yaklaşmasıyla Rusya kendini kuşatılmış hissedecektir. Bu durumda Türkiye üzerindeki çok yönlü baskıların artmasına sebep olacaktır. Farkında mısınız? Türkiye, güneyde İsrail, kuzeyde ise Maray Musevi Türk varlığıyla perdelenmeye çalışılan Hazara Yahudi devleti ile kıskaca alınmaya çalışılıyor sanki. Tehlikenin farkında mısınız? Bir daha soralım. Sahi düne kadar verilen sözlerin bir anlamı yok muydu? Ve şimdi ne oldu da böyle bir karar verildi? Eğer doğru bir kararsa meclisteki oturuma katılmayanlar, hayır oyu verenlerin sayısı genel toplamda daha fazla. Onlar bu karara neden katılmadılar? Biliyorum, bu soruların cevabı yok. 65 yıldır domuz ağlının kapısında bekletilen uysal koyun sendromundan ancak henüz kurtulmadığımızın bir ifadesi. Nitekim oltayı yutan balık yem istemiyor. Gazze'deki katliam karşısındaki sessizliğimiz, Habat, Epstein, Agartha karşısında sessizliğimiz de büyük ölçüde bunlardan kaynaklanıyor olamaz mı? Sahi uzaydan bakınca dünya nasıl gözüküyor? Buradan bakınca durum böyle. Değerli arkadaşlar, yorumu size bırakıyorum.